Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı da Terra Classic Lunge, eski Luna ve Terra Luna, yeni Luna'yı son 24 saatteki grafiksel hareketleriyle değerlendireceğiz. Piyasanın genel durumuna bakacağız. Yine piyasanın genel durumuna karşı Luna'ların vermiş olduğu tepkileri değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde yine Luna çöküşüyle ilgili bir takım açıklamalar yapıldı. Luna Vakfı'nın yönetim kurulunda olan Kanav Karya'nın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ticaret firması olan Jump Trading Group, Terra Luna'ya yönelik bir rapor yayınladı. Bu raporla ilgili yine bu videoda raporu inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanala abone olmanız, yine videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayarak ikinci bir destek olursunuz. Şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Lunge ile başlayalım. Terra Classic Lunge son 24 saatte %3.90 değer kaybıyla 4.056 ile an itibariyle piyasada işlem görüyor. Hacim %35.57 azaldı son 24 saatte. Market değeri 373 milyon 337 bin 321 dolar olarak an itibariyle karşımıza çıkıyor. Hacmin market değerine oranı %16. Sabah saatlerinde bu %20-22 civarındaydı. Hacim ciddi anlamda geriledi. Makul seviyelere doğru tekrar dönmeye başlıyor. Lunge tabi değer kaybı olmasına rağmen hacmin düşmesi oldukça iyi yönlü bir hareket olarak düşünülebilir arkadaşlar. Yakın bir tarihte yakımlar bekleniyor. Bildiğiniz gibi oylamalar tamamlandı. Özellikle otomatik yakım ve yine büyük yakım, %35'e dönük büyük yakım, yönetim kurulunun bunu onaylaması bekleniyor. Şayet bu onaylanırsa Lunge'da tekrar yukarı yönlü bir ivme ve sıçrama yapabilir diye tahmin ediliyor arkadaşlar. Luna tarafına bakalım. Terra Luna yeni Luna'da %6.08'lik bir değer kaybı ile 1.92 dolardan an itibariyle işlem görüyor. Oldukça ciddi bir kayıp söz konusu. Hacim %34.54'lük bir gerileme yaşıyor. Market değeri de 239 milyon 597 bin 878 olarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu anda yeni Luna Terra 2.0 ekosistemi eski Luna'daki değerden bile daha düşük olarak karşımıza çıkıyor. Market kapasitesi olarak an itibariyle dolaşımda olan miktara göre, tabi şu anda dolaşımda olan miktar total supply'a göre oldukça düşük bir rakam. Eğer şu andaki total supply eğer daha da artmaz ise arkadaşlar 1 milyar 928 milyon 194 bin 49 olarak ileriye dönük anlık değere göre bir beklenti var yatırımcı tarafında. Tabii önümüzdeki günlerdeki grafiklerde bu rakamı belirleyici olacak. Bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. Piyasa geneline bakalım. Piyasa genelinde geçtiğimiz hafta çok ciddi gerilemeler söz konusu olmuştu. Yine hafta başında biraz düzeltme gelmişti ama bugün tekrar bu negatif etki diye görüyoruz. Son 24 saatte %4.24'lük bir değer kaybıyla 20.063 seviyelerinden Bitcoin işlem görüyor. Ethereum'da %5.37 değer kaybıyla 1068 ile an itibariyle işlem görüyor arkadaşlar. Her ikisi de şu anda eşik değer olan Bitcoin 20.000 doların tutunmaya çalışırken Ethereum'da 1000 dolar seviyelerinden aşağıya düşmemeye çalışıyor. Tabi bu geri çekilişler major altcoin'leri de ciddi anlamda etkiledi ve ciddi düşüşler söz konusu. Bakalım bu içinde bulunan ayı sezonu ne zaman sona erecek, yatırımcı merakla bekliyor. Hepimiz bunu merakla bekliyoruz arkadaşlar. Luna'da ve Lunge'daki bu grafiksel durumlara baktık. Durumlar genel olarak negatif seyrediyor. Ancak önümüzdeki hani yakım konusu var bildiğiniz gibi Lunge'da. Bu çok önemli. Bunun en kısa zamanda özellikle yatırımcılar gerçekleşmesini bekliyor yönetimden. Yine diğer bir konu biliyorsunuz airdrop konusu. Yeni Luna'da airdroplar %30'ları verilmişti. Geri kalan kısmı 4 eşit parçada 2 yıl içerisinde verileceği belirtilmişti ama yatırımcı
An itibariyle kripto para piyasasındaki geri çekilmeler yine Luna 2 projesinin çok da başarılı olmaması nedeniyle bir an önce airdroplarını almak yönünde baskı kuruyorlar. Bu konu üzerinde Dvom ve ekibi henüz bu konuya bir yanıt vermedi ama özellikle topluluk bu konu hakkında baskılarını sürdürüyor. Bekleyeceğiz. Neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İkinci bir önemli konu Luna çöküşü ile ilgili gizemli cüzdan kimin konusu var. Özellikle Luna Vakfı'nın yönetim kurulunda olan Kanav Karya'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ticaret firması Jump Trading Group Terra Luna'ya yönelik bir rapor yayınladı. Rapora göre arkadaşlar bu rapora göre Terra UST stablecoin'inin ABD doları sabiti geçen ay kaymaya başlayınca bir dizi büyük Terra Luna yatırımcısı pozisyonlarını hızlı bir şekilde terk etti. Daha küçük ölçekli yatırımcılar coin'i fiyatı düşerken satın almaya devam etti. Yani burada söylenen konu büyükler bu olaydan haberdardı. Küçükler bu düşüşle beraber alımlarını arttırdılar. Yani fiyat düşüyor işte tekrar düzelir beklentisiyle ama bu böyle bildiğiniz gibi gerçekleşmedi. Jump Crypto Luna raporunda birçok detaya da değindi. Jump Crypto bir tanesi Celsius Network'e bağlı olmak üzere 7 cüzdanın UST stablecoin'inin sabitini kaybetmesi konusunda bir risk faktörü oynamış olabileceğini dikkat çeken blockchain analiz firması Nansen'in bulgularını tekrar gözden geçirdiği Terra stablecoin'in depegging'ine ilişkin bir açıklama yaptı. Gerçekten de büyük cüzdanlar tarafından genel olarak yansıtılan hızlı bir düşüş görülüyor şeklinde açıklamalarını sürdürdü arkadaşlar. Bu cüzdanların aslında erken çıkışın çoğunu oluşturduğunu, aslında çok daha geniş bir eğilimin parçası olduklarını da eklediler. Rapor ayrıca Terra platformunda çalışan bir tasarruf, borç verme ve borç alma platformu olan Ankor'un oynadığı role de değindi. Raporun yazarları, Jump araştırmacıları Nihar Sıha ve Mahar Latif bazı büyük UST mevduat sahiplerinin Mayıs ayının ilk birkaç günde Ankor'dan çıktığını, bazı küçük oyuncuların ise 7 Mayıs ile 9 Mayıs arasında daha fazla satın aldığını belirtti. Büyük yatırımcılar pozisyondan çoktan çıkmıştı. İşte kritik olan konu bu. Araştırmacılar UST hareketlerinin stablecoin'i ABD sabitinden ayırmış gibi göründüğünü açıkladı. Küçük yatırımcılar satın almaya devam etse de büyük yatırımcıların pozisyonlardan çıkmasının fiyatta önemli bir baskı oluşturduğuna dikkat çeken şirket Twitter'da da şunları paylaştı. Ankor'daki çıkışlar özellikle 7 Mayıs'ta bir gecede ve 9 Mayıs sabahı ve öğleden sonra UST sabitinin üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Büyük mevduat sahipleri çıkışları orantısız bir şekilde yönlendirdi. Hatta küçük mevduat sahipleri bu süreçte yatırımlarını arttırdı diyor raporunda arkadaşlar. Yani 7 Mayıs'taki çöküşün kökeni UST 3CRV havuzundaki işlemlerin bir kombinasyonuna kadar takip edildi. UST likiditesini çekme ve büyük UST satış emirleri veren iki cüzdan içeren işlemlerin havuzun dengesini ve derinliğini bozduğunu belirtiyorlar. Raporda Ankor'da 10.000 doların altında varlığı olan küçük yatırımcıların alımlarını sıklaştırdığı sırada daha büyük mevduat sahiplerinin Ankor'daki UST pozisyonlarından neredeyse %15'inden çoktan çıkmış olduğu belirtiliyor. Yani burada aslında bu raporlar arkadaşlar çok ilginç. Büyüklerin küçükleri, hani balina tokatı diyoruz ya, bunu ayrıntılı bir şekilde bu rapor anlatmış oluyor. Küçükler aşağıya indikçe işte bu maliyetini düşürmek açısından ve projeye güvenleri devam ederek alımlara devam ederken büyükler konu hakkında sonucu görerek buradan büyük çıkışlar yapıyor. Küçüklerin parası büyüklere kaymış oluyor denmeye getirilmiş arkadaşlar. Bu arada yine kritik olan bir konu, 85 milyon dolarlık cüzdanın akıbeti bilinmiyor. Raporda Ankor mevduatlarında 10.000 dolar ile 1 milyon dolar olan cüzdanlar olarak sınıflandırılan orta büyüklükteki mevduat sahipleri söz konusu olduğunda bu kişilerin 6 Mayıs'ta protokolden hızlıca kaçtığı, ardından gelen ilk 3 gün boyunca pozisyonların önce %5'ini hemen %30'unu kaybetti ifadeleri kullanıldı. 7 Mayıs'taki gizemli cüzdan bir dizi işlemde UST pozisyonu yaklaşık 85 milyon dolar karşılığı sattığını söylüyorlar arkadaşlar. Bu hareket daha büyük felaketi tetikleyen bir dizi olaya da ilk oldu. Yani olayın asıl en büyük vurucu etkisinin olduğunu burada belirtmiş oluyor.
Mayıs ayında sosyal medyadaki birçok kişinin olaydan kimin sorumlu oldukları konusunda spekülasyon yapmaya başlamasının ardından Citadel Securities ve BlackRock Terra'nın çöküşüyle hiçbir ilgilerinin olmadığını da belirtti arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bu önemli raporu da sizle paylaşmış olduk. Gerçekten oldukça ilginç raporlar gelişiyor. Bir yandan hukuki süreçler, bir yandan geçtiğimiz günlerde Apsala Security'nin raporu. Yine bu belirtilen işte Kanav Karya'nın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Jump Trading grubunun yapmış olduğu rapor. Bu arada hala beklenen bir raporda CZ'nin, Binance'in araştırma ekibinin yayınlayacağı rapor. Onlar böyle bir ekip kurduklarını, bu konunun üzerine gideceklerini ve yatırımcının haklarını koruyacaklarını belirtmesine rağmen henüz bu rapor yayınlanmadı. CZ tabi Twitter'dan açıklamalar yaptı. Bu arada Fedman tabi de yakından takip ediliyordu. Özellikle konu üzerine çok fazla gidiyordu Fedman. Ama son attığı tweetle işte o da bir U dönüşümü yaptı konusu var. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Luna'da gördüğünüz gibi sular durulmuyor. Bekleyelim, görelim, bakalım neler olacak. Eski yatırımcılar Launch'taki yakın bitler tamamlanana kadar tabi bu arada burada verdiğim bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat diyoruz. Genel olarak grafikleri takip edip işte haber değerlendirmeleri yapıyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan sizler birebir sorumlusunuz arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Ama şunu söyleyebiliriz. Launch'la ilgili yakımlar yapılana kadar eski yatırımcıların bir süre daha temkinli beklemesi gerekir. Yeni Luna'ya girecek olan yeni yatırımcıların da çok kontrollü bir şekilde kendilerini üzmeyecek miktarlarda girmelerinde fayda var. Gördüğünüz gibi zira arada bir takım yükseliş hareketleri yapsa da genel olarak düşüş eğiliminde devam ediyor. Ve bu ne kadar daha sürecek ve piyasayla orantılı mı gidiyor, gitmiyor mu, bu konuda tam olarak Luna tarafında, Terra Luna tarafında belli değil. Bunu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Durumlar genel olarak böyle. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Videoyu beğenirseniz bizleri ikinci kere sevindirirsiniz. Dolayısıyla destekleriniz bizler için önemli arkadaşlar. Lütfen bu konuyu es geçmeyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.